Selamlar. Temel oyun döngümüzü nasıl oluşturacağımızı ve ne olduğunu öğrendik. Şimdi de oyun mekaniklerimizi nasıl oluşturacağımızı öğrenelim. Öncelikle oyun mekaniklerimizi oluştururken nasıl bir oyun yapacağımız çok önemli. Bu sebepleri bundan önceki videomuz zaten Gamecore Loop üzerineydi. Yine Gamecore Loop videosunda olduğu gibi anlamanız açısından kolay olması için örnekler üzerinden devam edeceğim konuyu anlatmaya. Yine GTA oyununa örnek verelim. GTA'nın Gamecore Loop'u için ne dedik? Haritada bir boncuk olur. O boncuğa gidip görev alıp daha sonrasında da görevi yapıp ödülünüzü alırsınız. Şimdi GTA'daki araç kullanma mekaniğinin olmadığını düşün. Bütün görevlere yürüyerek gidiyorsunuz. Ve tahmin edebilirsiniz ki oyun otomatik olarak sıkıcı bir hale dönüşüyor. GTA'daki araç kullanma mekaniği hem oyunun Gamecore Loop'una hizmet ederken hem de oyuncunun kullanabileceği araç çeşitliliğiyle oyunu zenginleştirip oyuncuya deneyimleyebileceği birçok farklı seçenek sunarak hangisini deneyimlemek istediğini de oyuncuya bırakan bir mekanik. Siz de kendi oyun mekaniklerinizi oluştururken kesinlikle oyuncunun deneyimleyeceğini düşündüğünüz deneyimi, yani oyuncunun deneyimini önceden tahmin ederek onu geliştirmeye yönelik oyununuza mekanikler eklemeniz gerekiyor. Bu sayede ne oluyor? Araç mekaniğine geri dönersek. Oyuncu hem kendisini daha özgür hissediyor hem de oyuncunun bir taraftan keşif duygusunu körüklemiş oluyorsun. Oyuncuya birçok kullanabileceği farklı seçenek sunarak. Şimdi bir de farklı bir oyundan daha örnek verelim. Vereceğimiz oyun Angry Birds olsun. Angry Birds'un da öncelikle bir Gamecore Loop'una bakalım. Ne yapıyoruz Angry Birds'te? Kuşlardan nişan alıp domuzları öldürmeye çalışıyoruz. Yani nişan al, ateş et ve domuzları öldür. Angry Birds'un Gamecore Loop'u. Angry Birds deyince aklınıza burada değişik kuş tipleri gelebilir ama benim dikkatinizi çekmek istediğim nokta değişik kuş tiplerinden ziyade yıkılabilen yapılar. Çünkü bana göre çok önemli ve Angry Birds'u tamamen eğlenceli bir oyun yapan asıl mekanik o yapılar. Domuzların o yapıların içinde olması. Bu da GTA'daki araç kullanma mekaniği gibi tamamen oyunun Gamecore Loop'una hizmet ediyor ve kullanıcıya tekrarlanabilirlik açısından farklı deneyimler sunabilen bir mekanik. Örnek vermek gerekirse mesela bir oyuncu herhangi bir Angry Birds severini birkaç farklı yoldan kesinlikle tamamlayabilir. Tabii bir de bu mekanik farklı kuş tiplerinin özellikleriyle de birleşince bana göre ortaya tam anlamıyla bir tasarım harikası çıkıyor. Şimdi de oyun mekaniklerindeki rastgelelik kavramını konuşalım. Oyun mekaniklerindeki rastgelelik oyunu tekrar oynanabilir kılmak için idealdir. Bu sayede oyunu bir defa oynayan bir oyuncu oyunu tekrar oynadığında bambaşka bir deneyimi elde edebilir. Fakat oyun mekaniklerinin bazılarını rastgele olaylara dayalı yaparken dikkat etmek gereken şey rastgele olayların sonucunda oyuncuya bir ceza veya ödül verilmemesi gerekmekte. Çünkü oyuncu en basit haliyle biraz daha karmaşık bir zar atma oyunu oynuyorum gibi düşünebilir. Bu tarz bir hisse kapılabilir. Veya oyuncu doğru bir şey yaptığı hissine kapılabilir. Ve tekrar aynı hareketi yaptığı zaman beklediği sonucu elde edemez. Bu da oyundan sıkılmasına neden olur. Bunun yerine yapılacak şey ufak olayların oyunu zenginleştirmesine izin verirken bunları rastgele kavramlara bağlayabilirsiniz. Buna örnek olarak tavlayı gösterebiliriz. Tavlada siz ufak zarlar atsanız bile oyun planınızı değiştirerek oyunu yine kazanabilirsiniz. Tabii ki yüksek zar atmak tavlada daha ideal bir şeydir oyunu kazanmak için. Ama zaman zaman bazı durumlarda siz zarların ufak gelmesi için içinizden dua ettiğiniz bile olur. Tavla özünde tamamen bir şans oyunu olsa da benim size tavsiyem kendi oyunlarınızdaki rastgelelik içeren mekanikleri tasarlarken
Şanssız olan oyuncu oyunu kaybetmesin. Hani oyunu kaybetme, kazanma veya ödül ceza durumları şansa dayalı şeyler olmaz. Yani şansı genelde oyunu zenginleştirmek için kullanılır. Son olarak da oyun mekaniklerindeki sürpriz elementi üzerine biraz konuşup yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Oyunumuzun tasarım aşamasında biz tasarımcılar kullanıcı deneyimini ön planda tutarak oyunu tasarladığımız için zaman zaman biz kullanıcılara ufak sürprizler hazırlarız. Yani buna da gelen element of surprise denir. Yani sürpriz elementi. Hani bu herhangi bir şey olabilir. Bu oyundaki bir mekanik olabilir veya bambaşka bir şey olabilir. Hikayedeki bir gidişat olabilir. Veya bir karakterin bir olaya vereceği tepki de olabilir. Yine hikaye içerisinde geçen. Hani bunu yapmamızdaki amaç da şudur. Oyuncunun oyuna olan karşı sevgisini ve deneyim kalitesini arttırmaktır. Hani dediğimiz gibi bu sürpriz elementi oyunun bir mekaniği de olabilir. Hani konumuz oyun mekaniği olduğu için oyun mekaniği içeren bir örnek vereceğim size. Undertale oyununda mesela canavarları öldürmek yerine biz canavarların dertlerini anlayarak, canavarları bağışlayarak oyunumuzu ilerletebiliyoruz ve oyunu bu şekilde bitirebiliyoruz. Ve hatta yanlış hatırlamıyorsam canavarlara karşılık bile vermeden oyunu bitirmemizi sağlayan bir yol mevcut. Yani hafızam beni yanıltmıyorsa, çünkü bu tarz bir şey okumuştum. Veya farklı bir örnek daha vereyim. Yani benim ilk Fable oyununda gördüğüm, daha sonra da Star Wars Knight of the Old Republic KOTOR oyununda karşıma çıkan bizim yaptığımız seçimler doğrultusunda karakterimizin iyi tarafa veya kötü tarafa yönelmesi. Yani bu da tamamen oyun mekaniklerindeki element of surprise örneklerinden biri. Yani şu an mesela bu yaptığın seçimler doğrultusunda karakterin iyi veya kötü tarafa yönelmesi size şey geliyor olabilir. Gayet alışılmış bir oyun mekaniği gibi geliyor olabilir. Fakat bundan 20 sene önce hani kesinlikle bu insanların beklediği bir oyun mekaniği değildi. Elbette gelince iyi düşünülmüş bir oyun mekaniği olduğu için elbette gelince insanlar bu oyun mekaniğini çok beğendi. Hemen tekrar hatırlayalım. Güzel bir oyun mekaniği tasarlamak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle kullanıcının yani oyuncunun deneyimini önceden tahmin ederek ona uygun, onun deneyim kalitesini arttırmaya yönelik mekanikler tasarlamanız gerekiyor ve tasarladığınız mekaniklerin game core loop ile uygun olması gerekiyor. Game core loop'a da hizmet eden mekanikler oyunun ana döngüsüne, temel oyun döngüsüne hizmet eden mekanikler olması gerekiyor. Nasıl iyi bir oyun mekaniği tasarlayacağınız konusu ise tamamen size kalmış bir konu. Benim tavsiyem ise şudur. Sizin beğendiğiniz oyunlar olabilir, fark etmez. Yapmak istediğiniz türde oyunlar olabilir. O oyunların mekaniklerini incelemeniz gerekiyor. Bakacaksınız o oyunun core loop'una nasıl hizmet ediyor, o oyunun kullanıcısına o mekanik nasıl hizmet ediyor, nasıl onların deneyimlerini arttırıyor. Yani bunları anlamaya çalışıp kendi oyun mekaniklerinizde de bunları kullanmaya çalışın. Son olarak video hoşunuza gittiyse oyun mekanikleri nedir, nasıl yapılır, yani nasıl daha iyi bir oyun mekaniği yaparız kısmında sizi tatmin edici bir video olduysa lütfen videoyu beğenin. Benzer videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir de hem konu anlatımlarının hem de videolarda istediğiniz özellikler nelerdir? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Bu videoyu video çekildikten sonra bir sene sonra izlemiş olsanız bile yorumlara yazın. Eğer sizin beklediğiniz şeyi ben sonraki videolarda eklememişsem en azından yazdığınız zamanki süreçten sonra bunlara tekrar geriye dönüp okuyarak dikkat etmeye çalışırım. O zaman iyi günler, kendinize iyi bakın.